S23F'nin en büyük eksisi. Herkese merhaba dostlar, ben Ozan ve bu videoda sizlerle beraber S23F'nin uzun kullanım testini yapacağız ve tüm deneyimlerimden bahsedeceğim. Bana destek vermek ve bu incelemelerin devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Destekleriniz gerçekten çok önemli. Bu fiyatları almak mantıklı mı? Son bölümde güzel bir özet yapacağım ve S23F'nin güvenilir satın alma linki açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. İlk olarak tasarımla başlarsak, Galaxy S23 kullanmış birisi olarak da S23F'de tasarım olarak gerçekten hoş bir cihaz. Özellikle kameraların yerleşimi ve genel hissiyat açısından da bir amiral gemisi cihaz olduğunu bize rahatlıkla hissettiriyor. Telefonu kullanırken elinize aldığınızda burada kaliteli bir yapının olduğunu net şekilde hissediyoruz. Arka kapak cam, çerçeveler alüminyum, 8.2 mm kalınlık, 209 gramlık ağırlığıyla da uzun süreler tek elle kullanırsak elimizi biraz yorabiliyor. Arka kapakta çerçevelerde çok fazla parmak izi bırakmıyor. Bu fiyat bandında sunmuş olduğu kasa kalitesi gerçekten çok başarılı. Ancak ön tarafta, yani ekran kısmında kalın çerçevelerle karşılaşıyoruz. Evet, bu fiyat bandında ve üst seviye bir cihazda bu çerçeveler kabul edilebilir değil. Ancak bir iki gün kullandıktan sonra bu çerçeveler çok da göze batmıyor ve özellikle de karanlık modda kullanırsak çerçeveleri nispeten daha az hissediyoruz. 6.4 inç dinamik AMOLED 2x panel ve Full HD Plus çözünürlüğün yanında 120 Hz adaptif bir yenileme burada sunulmuş. Bu fiyat bandında hem ekran akıcılığı hem de ekran kalitesi genel deneyim açısından telefonda bir şeyler izlerken günlük kullanımda gayet canlı ve akıcı bir ekranla karşılaşıyoruz. 1450 nit maksimum parlaklıkla da hem dışarıda hem de kapalı ortamlarda görme açısından bize hiçbir zorluk yaşatmıyor ve ekran kalitesi yönünde Galaxy S23'ten de geri kalır hiçbir yanı yok. Parlaklık her türlü ortam için fazlasıyla yeterli. Burada tek eksimiz ekran çerçeveleri. Dediğim gibi karanlık modda kullanırsanız bu çerçeveler çok da göze batmıyor. Ekran kasa oranı hariç genel deneyimiyle ekrandan ben gayet memnun kaldım. Şimdi S23F'nin beni en çok şaşırtan kısmına, yani performansa geçelim. Evet, bu cihaz bir oyuncu telefonu değil. Oyun performansı olarak beklentiniz yüksekse biraz daha uygun fiyatlı şekilde Poco F5 S23F'den kesinlikle daha mantıklı. Onun da uzun kullanım testi kanalda var. Kartlara koyarım. Ama önceliğiniz oyun değil. Genel kullanım, sosyal medya, ortalama bir kullanıcıysanız verimlilik ve batarya olarak da hem Poco F5'ten hem de Samsung tarafında bu fiyatlarda en mantıklı telefon diyebilirim. Burada Exynos 2200 işlemcisini görebiliyoruz. Ancak burada videoyu kapatmayın. Çünkü deneyim olarak beni gerçekten memnun etti. 4 nanometrelik bu işlemcimiz S22'deki Snapdragon 8 Gen 1'den hem daha performanslı hem de daha verimli. Snapdragon 8 Gen 1 genel kullanımda daha fazla ısınan ve daha çok güç tüketen bir işlemci. Exynos 2200 ile beraber S23F'ye performans testlerinde Galaxy S22'nin de çok ciddi bir şekilde önüne geçmeyi başarıyor. Geekbench 6'da da tek çekirdek 1590, çoklu çekirdekte 3942, 3D Mark'ta da sonuçlar gayet iyiyken stabilite %85'e kadar çıkıyor. Bu noktada açıkçası şu ana kadar pek çok Exynos'u, Samsung'u deneyimlemiş birisi olarak Galaxy S23F bu cihazlardan çok daha ayrı bir konumda. Günlük kullanımda oyunlarda en üst ayarlar 60 FPS'i rahat bir şekilde görebiliyoruz. Ama tabii ki yoğun patlama sahnelerinde FPS dropları ara ara olabiliyor. Bu telefon oyun odaklı bir cihaz değil. Fakat ara ara olan bu ufak FPS düşüşleri oyun performansını çok da kötü yönde etkilemiyor. Oyun performansında da üzecek bir telefon değil ama çok yüksek bir beklentiniz de olmasın. Eğer grafikleri en üst seviyeye getirmezseniz FPS değerleri çok daha stabil bir hale geliyor. Genel kullanım, menüde, uygulamalarda akıcılık olarak Galaxy S22'den daha hızlı, tepkisel bir deneyim alabiliyoruz. Oyun deneyimi S22'den de daha iyi. Aldığınız zaman performans olarak size uzun yıllar hiçbir sorun yaşatmayacak. Kameraya geçtiğimizde ana kameramız 50 megapiksel f1.8 OIS desteğine sahip. İkinci kamera 12 megapiksel f2.2 ultra geniş açı ve 8 megapiksel 3x optik zoom telefoto kameramız var. Fotoğraf çekim kalitesi aydınlık ortamlarda ana kamerada ışığı doğru bir şekilde aldığımızda gayet iyi sonuçlar ortaya çıkartıyor. Fotoğraflarda detaylar, renklerde kayıp hiçbir şekilde söz konusu değil. Kontrast oranı, renk doygunluğu ve canlılık olarak da gerçekten tatmin edici. Zıt renklerde de ton farklılıklarıyla karşılaşmıyoruz. Gece çekimlerinde de renkler çok fazla abartıya kaçmıyor. Gece modunda ben gayet başarılı buldum. Videolarda 4K 60 FPS OIS destekli çekim
çekimler yapabiliyoruz. Titreşimleri ciddi şekilde engelliyor. Hareketli çekimlerde de stabilizasyonda bir bozulmayla karşılaşmıyoruz. Ön tarafta da 10 megapiksel f2.4 diyaframlı Galaxy S22 ile aynı ön kamerayla karşılaşıyoruz. Bu kamerada 4K 60 FPS desteğine sahip. Hem video hem de fotoğraf konusunda gerçekten dengeli bir cihaz ve video performansında S22'den geri kalır hiçbir yanı yok. Sadece zoom tarafında S22'de daha iyi sonuçlar alabiliyorduk. Bunun dışında kamera performansı özellikle de fiyatına oranla oldukça başarılı. 4500 mAh batarya 25 Watt hızlı şarjla beraber geliyor ve kutu içeriğinden herhangi bir adaptör çıkmıyor. Batarya performansında S23 FE şu ana kadar FE serisi cihazlarda en beğendiğim telefon diyebilirim. 120 Hz'de oyun oynamadan genel bir kullanımda ortalama 6-7 saat civarı ekran süresi verebiliyor. S22'de 5 saati zor görürken S23 FE benim bir günümü fazlasıyla çıkartıyor. Telefonu elinizden düşürmüyorsanız akşam 7-8 gibi tekrar şarj etmemiz gerekiyor. Yani ortalama ekran süreniz 8-10 saatse S23 FE bir gününüzü tam olarak çıkarmayacaktır. Ancak batarya olarak da S22'den çok daha iyi olduğunu net şekilde söyleyebilirim. Arayüz deneyimi olarak S23 FE Android 13 ve One UI 5.1 ile beraber geliyor. Arayüzde gezinirken arka planda 3-4 uygulama açıkken bile bana mısın demiyor. Arayüz performansı son gelen güncellemelerle çok daha iyi bir hale geldi. Arayüzde çökme, yavaşlama, lag gibi problemlerle hiçbir şekilde karşılaşmadım. Oldukça kararlı ve pürüzsüz bir deneyim sunuyor. Burada 4 yıl Android, 5 yılda güvenlik güncellemelerini alacağını düşündüğümde yazılım olarak uzun yıllarda kafamızı ağrıtmayacak bir cihaz. Stereo hoparlörler var ve Dolby Atmos desteğine sahip. Ses yüksekliği S22 oranla bir kademe daha yukarıda diyebilirim. Basslar ve tizlerdeki ayrım çok net ve genel ses performansı da oyunlarda da bir şeyler izlerken de oldukça memnun kaldım. Ses kalitesinde de bir amiral gemisi olduğunu rahatlıkla hissettiriyor. Dostlar şimdi en önemli kısım deneyim ve değerlendirmeye geçersek eğer bütçeniz S23'e kadar çıkmıyorsa S23 FE S22 almaktan çok daha mantıklı diyebilirim. Hem kamera hem performans hem de ekran olarak S22'den önde ve gerçekten her açıdan az ısınan bir telefonla karşı karşıyayız. Fiyatına oranla bence en önemli artısı işlemci ve kamerası. Kamera deneyimi tam olarak S22 ile S23 arasında, yani fiyatına oranla gayet dengeli. S23 FE'nin en önemli eksisi tasarım ve hızlı şarj. 1 saat 15 dakikada bataryayı sıfırdan 100'e doldurabiliyoruz. Bunun dışında S22'den bence geri kalır hiçbir yanı yok. Eğer kamera olarak gerçekten iyi bir cihaz istiyorsanız ve batarya olarak da beni üzmesin dediğinizde fazla ısınmayan ve genel özellikleriyle de dengeli bir cihaz istiyorsanız S23 FE bu fiyat bandının en iyisi diyebilirim. Ve S23 FE'yi alabileceğiniz güvenilir satın alma linkleri de açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Ve genel olarak uzun kullanım deneyimi açısından da kamera hariç S23'ü çok fazla aratmayan bir cihaz. Bütçenizi zorlamayacaksa S23 almak oldukça mantıklı ama fiyat performans bir Samsung telefonu istiyorsanız da S23 FE'yi rahatlıkla önerebilirim. Ve son olarak fiyatına oranla bir not verecek olursam benden 8 puanı aldı. Peki sizce S23 FE alınır mı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Ben destek vermek, bu incelemelerin devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ben Ozan ve bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.